arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Orta kalınlıkta bir ip. Bununla harika bir model başlayacağım. İpime uygun şiş 3,5 numara. 3,5 numara şişimizle bu ipimizi kullanarak harika bir model başlayacağız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yani 3, 6, 9, 12 diye devam edecek. İlmeklerimizi ayarlayacağız. Sonuna da 2 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ben küçük bir anlatım yapacağım. Ve de lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toplamda 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Ben lastik yapmadığım için şöyle örgümün arka yüzünde zemin hazırlamak için bir sıra ters örüyorum. Siz lastiğinizi yaptıysanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Ben şöyle arka yüzünde bir sıra ters örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim ve birinci sıramızı oradan başlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzünde bir sıra ters örerek zemin hazırladım. Şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Üçüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bakın toplamda 3 tane ilmek çıkardım. 3 ilmeğin arka boşluğundan tek tek 3 tane ilmek çıkardık. Daha sonra bir ilmek doladım. Şu şekilde. Ve şişimde olan, sol şişimde olan 3 ilmeğimi de düz örerek kestim. Yani 3 ilmekten 5 ilmek çıkardık burada. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 ilmek çıkarmış olduk. Aynı işlemi yapıyorum. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Üçüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. 3 tane ilmeğim var şu anda şişimde. Bir de şöyle doladım. 4. Bu sol şişimdeki 3 ilmeğimi de düz örerek topladım. Yani kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Toplamda 5 ilmeğim oldu şişimde. 3 ilmekten 5 ilmek çıkardık. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Üçüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. 3 tane ilmeğim oldu şişimde. Bir ilmek doladım. Daha sonra diğer 3 ilmeğimi, sol şişimdeki 3 ilmeğimi de düz örerek topladım. Kestim yani. 3 ilmekten 5 ilmek elde ettik bu şekilde. Aynı şekilde devam ediyorum. İşlemimiz hep bu 3 ilmek üzerinden olacak.
Son 3 ilmeğimiz kaldı. Onda da aynı şekilde birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Üçüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime bir kez doladım. Daha sonra bu sol şişimdeki 3 ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın, birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Bu beşli grubun. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeği de örmeden aldım. 2 ilmek düz örelim. Beşli ilmek grubunun ilk ikisini düz örelim. Bakın şu şekilde bir düz ördüm. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Diğer 3 ilmeği de örmeden aldım. Bir ilmek düz, 2 ilmek düz, 2 ilmeği düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeği de örmeden aldım. Beşli grubun birinci ve ikinci ilmeğini, bakın bu birinci ilmeğimiz, düz ördük. İkinci ilmeğimizi de düz ördük. Daha sonra şöyle bu 3 ilmeğimizi de örmeden aldık. İpimiz kendimizden tarafta olacak. Yine 2 ilmek düz. Şöyle ilmekler üst üste biniyor arkadaşlar. Onu karıştırmadan alalım. Bir ve ikinci ilmeği düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Kalan 3 ilmeğimi de örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki bu örmeden aldığım 3 ilmeğim var, bakın. 1, 2, 3. 3 ilmeği, üçünü bir aldım ve düz ördüm. Burada kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle, evet. 3 ilmeği keserek tek ilmeğe düşürdüm. Arkasındaki 2 ters ilmeğimi de yine ters örerek tamamladım. Örmeden aldığım 3 ilmeği şu şekilde aldım ve düz ördüm. Kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Arkasındaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldığım 3 ilmeği topladım. Düz örerek kestim. Arkasındaki 2 ilmeği ters ördüm. Öndeki şu örmeden aldığımız 3 ilmeği şöyle topladım. Düz örerek kestim. Arkasındaki 2 ters ilmeği de yine ters olarak ördüm. İlmek sayımız aynı oldu arkadaşlar. Bakın 3 ilmek sayısıyla başladık. Yine 3 ilmeğe düşürdük burada. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek, ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Bakın 2 düz, 1 ters, 2 düz, zaten ilmeklerimiz belli. 1 ters, 2 düz. Aynı gördüğümüz gibi örelim. 1 ters, 2 düz. 1 ters, 2 düz. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi ördük. Tersimizi ters, düzümüzü düz yine. 5. sıra ön yüzüne geçtik.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Pardon, iki tersimiz vardı. Yine gördüğümüz gibi bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters örerek sıramızı tamamlayalım. 5. sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz gördüğünüz gibi oldukça kolay ve çok güzel, şöyle kabarık bir model. Bir düz, iki ters. 5. sıra ön yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. 6. sıra arka yüzüne geçtik. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son sıramız, modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Yani bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Modelimizde kaydırma yok. Aynı 1. sırada ne yaptıysak 2. model kurulumunda aynısını yaparak devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, model böyle arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Hemen 1. sıranın şöyle biraz başlangıcını da göstereyim size. Modelimizi 2. kez kurarsak bu şekilde başlayacağız. Bakın. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek, 1. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. 2. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. 3. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım arka boşluklarından. 1, 2, 3. Şişime bir kez doladım. Daha sonra sol şişimdeki 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek topladım. 3 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk burada. Aynı işlemi yapıyorum. 1. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. 2. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. 3. düzelteyim hemen. 2. ilmekten çıkardım. 3. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. 3 ilmek çıkardım şu anda. Daha sonra bir kez doladım ve sıradaki 3 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 3 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle devam ediyor. Modelin 1. sıra ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. 1. model kurulumunda nasıl yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izlersiniz. 1. sırada ne yaptıysak burada başladık zaten. 2. sıra, 3. sıra devam edersiniz. Bunu şöyle bırakayım. Bir de şöyle modelimin az ilerlemiş halini yaptım. Bakın bunu da daha önce yaptım. Bunu göstereyim size. Modelimiz böyle devam edecek arkadaşlar. Bunu da 37 ilmekle başladım. 37 ilmekle bu kadar. Lastik olarak da bir ters bir düz hazır lastik yaptım. Kanalımda var. İsteyen olursa linkini bırakabilirim. Bakabilirler yani yapmak isteyen olursa. Modelimiz böyle arkadaşlar. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel, şık bir model. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Model oldukça güzel, kabarık, şöyle dokusu böyle sık olan bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz gayet uygun, güzel bir model. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle kabarık, dolgun olmasını istiyorsanız bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz daha kalın iplerle.
yelek, hırka hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlarımıza da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.